Herkese iyi pazarlar. Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz eminim ki birçoğunuzun çok fazla dikkatini çekecek. Çünkü neden olumsuz olaylara, kaotik olaylara, dedikodulara, dramalara daha fazla duyarlıyız? Bunlarla ilgili edindiğimiz bilgileri neden daha uzun süre aklımızda tutabiliyoruz? Bunun hakkında konuşuyor olacağız. İlk olarak beynimizin olumsuzluk yanlılığından bahsedeceğim. Beynimiz olumsuz durumlara karşı, olumsuz uyaranlara karşı her zaman için çok daha güçlü ve dikkatli tepkiler verir. Bu aslında bizim evrimsel olarak geliştirdiğimiz bir özelliktir. Çünkü doğada hayatta kalabilmek için etrafı çok iyi gözlemleyip gelebilecek herhangi bir tehdit edici unsur olduğunda buna hızlıca tepki verebilmek gerekir. Bu yüzden de günlük yaşantımızda herhangi bir olumsuzluk içeren bir olayla karşılaştığımızda bu bir video izlemek olabilir ya da doğrudan o olumsuz olaya şahit olmak olabilir. Bu bizim çok kolay bir şekilde dikkatimizi çeker. Çünkü aslında bu ilkel beynimiz için tehdit edici bir olayın varlığına işarettir. İkinci olarak söyleyeceğim şeye birazcık aşinasınız çünkü ödül sistemi ve dopaminden bahsedeceğim. Beynimiz için burada dopaminin iki rolü var aslında. Birincisi, biz herhangi bir olayla ilgili bir duyum aldığımız zaman eğer ki o olayın detaylarını öğrenebilme olasılığına sahipsek bu otomatik olarak bizde bir beklenti oluşturuyor. Ve bu beklenti oluşum sürecinde de biz aslında dopamin salgılamaya başlıyoruz. Bu yine ödül sisteminin devreye girmesi demek olmuş oluyor. Ama burada doğrudan çok yüksek miktarlarda dopamin salgılayıp olaydan haz almak yerine aslında küçük küçük dopamin salınımları şeklinde geçiriyoruz bu süreci. Diğer yandan bu beklenti etkisinin yanı sıra olayın çok sürprizli olması, çok beklenmedik olması da aslında dopamin salınımını artırabiliyor. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Mesela birisiyle ilgili çok şaşırdığınız bir haber aldığınızı düşünün. Bu ilk anda verdiğiniz reaksiyonu şaşkınlık olarak tanımlayabilirsiniz ama aslında beyniniz için bu bir ödül olarak algılanır. Ve bu sebeple de dopamin salgılarsınız. O an olayın içinde çok daha rahat kalabilirsiniz. Çünkü bir açıdan beynin hoşuna giden bir şeyler var. Her ne kadar o olay çok beklenmedik, çok sürprizli olsa bile. Şimdi işin biraz daha keyifli kısmına geçiyoruz. Çünkü dramalara ve dedikodulara neden ilgi duyuyoruz? Aslında bunların bize hizmet ettiği bir nokta var mı? Bundan bahsediyor olacağım. Yine dedikodu dediğimiz olaylar nispeten olumsuzluk içeren durumlar olduğu için burada biraz önce bahsettiğim mekanizmalar devrede. Yani olumsuz bir durum varsa dikkat etmeliyim bu duruma karşı, dikkatimi vermeliyim. Çünkü beni sonradan etkileyecek bir şey olabilir. Ben önlemimi alayım gibi bir içgüdüyle yaklaşıyoruz. Fakat diğer yandan sosyal bir varlık olmamızın aslında burada çok ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü bu tarz bilgiler, bu tarz bilgi aktarımları aslında sizin o kişilerle ilgili ya da o durumlarla ilgili ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilmeniz için bir fırsat. Özellikle de size bir kişiyle ilgili olumsuz bir durum aktarılıyorsa bu noktada o kişi ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilir değil, bunu tekrar düşünebiliyorsunuz. Veya size bu durumu aktaran kişinin güvenilirliğini düşünüyorsunuz, bunu değerlendiriyorsunuz ve bunlar da bir noktada sizin sosyal ilişkilerinizi şekillendiren şeyler olmuş oluyor. Diğer yandan olaylara hakimiyet her zaman için bir statü kazanımı sağlar. Bir gruba bağlı olduğunuzu düşünün ve siz bir şekilde o grubun diğer üyeleriyle ilgili bazı bilgilere sahipsiniz ama o bilgilere sahip olmayan üyeler de var. Dolayısıyla sizin o grupta biraz daha baskın olmanız ya da yer yer yönetici konumunda olmanız çok olası ve bu da yine ilişki dinamiklerini çok etkileyen bir durum. Dolayısıyla dedikodu yapmak
mutlaka günlük hayat akışınızda olmalı gibi bir şey elbette ki söylemiyorum. Fakat bunların en temel düzeyde bize nasıl etki ettiği ya da belki nasıl hizmet ettiğini anlamak olaylara bakış açımızı değiştirebilir, şekillendirebilir. E, Ya da ilişkilerimizi değerlendirebilmemizi, kendimiz için ne daha iyi olabiliri tekrar düşünebilmemizi sağlayabilir. Bu konunun gerçekten ilginç bir yanı var. Yani olumsuz içerikli olaylara karşı gösterilen ilgi ya da dramalara, kaotik durumlara, dedikodulara karşı gösterilen ilgi ne oranda ve ne kadar güçlü çok kritik bir şeyin belirleyicisi olabiliyor. O da drama bağımlılığı. Evet, gerçekten böyle bir şey gerçekleşiyor. Böyle bir şey mümkün olabiliyor. E, Hatta hayatımızdaki bazı insanlar için şu tabiri kullanıyoruz. Bazen kaostan besleniyor. Bu insanlar hakikaten o olumsuz içeriğe sürekli ihtiyaç duyuyorlar. Bu kendi kişisel ilişkileriyle ilgili olabilir ya da çok genel durumlarla ilgili olayların en kötü, en olumsuz yanlarına dikkat çekip ve beraberinde bazı insanları da o dikkat çekme durumuna sürükleyecek kadar etkili hamlelerde bulunabiliyorlar. Bu yüzden de aslında bu olumsuz durumlara karşı ne kadar maruz kaldığımız kadar maruz kaldığımız anda ne tepki veriyoruz? Mutlaka ilk etapta bir dikkatimizi çekecek. Bahsettiğim süreçlerden dolayı ilk etapta bunu bir tehdit olarak algıladığımız için ya da bize bir bilgi sinyali gönderildi ve bu bilginin devamında ne olacak diye bir bilinmezlik yarattığımız için beynimizde bunu gidermek isteyeceğiz. Fakat bunu giderirken aslında bir yandan frontal lobumuzu da devreye sokmamız gerekiyor. Yani bu aktarılan olay gerçekten ne kadar bilgi değerine sahip, gerçekten ne kadar olumsuz, gerçekten benim için tehdit edici bir yanı var mı? Bir yandan bunları düşündüğümüzde hem o olayın negatif yönünü daha az içselleştirmiş oluyoruz, daha az etkileniyoruz aslında. Hem de kendimizi korumuş oluyoruz. Çünkü e, bir yandan olayların olumsuz yanına dikkat etmek ve buna bağlı önlem almak iyiken bir yandan da sürekli buna odaklanmak sizin duygu durumunuzu uzun vadede bozabilir ve yer yer gereksiz bir paniğe teşvik edebilir. Sürekli paranoyak yaklaşabilirsiniz insanlara karşı, durumlara karşı ya da bir olayla ilgili bir beklenti geliştireceğiniz zaman sizin aklınıza asla olumlu bir olasılık gelmez. Ve sürekli olumsuza odaklanarak yaşadığınız zaman da en başta kendi hayatınızı çok yorucu bir hale getirirsiniz ve devamında da sizinle birlikte yaşayan insanlar bu yorucu durumdan etkilenmeye başlar. Bu sebeple de olumsuz içerikli bir duruma maruz kaldığımız zaman bu sosyal medyada izlediğimiz bir şey olabilir ya da doğrudan günlük hayatta yaşadığımız bir şey olabilir. Her zaman için sakin kalmak, duygu ve düşünceleri iyice bir gözden geçirmek çok kıymetli olacak bu noktada. Çünkü evet, olayın olumsuz yanı sizi kontrolsüz bir şekilde temkinli olmaya itiyor ama kontrollü olan bir yön yaratmak, yani buradaki temkinliliği aynı zamanda sizin için koruyucu bir kalkan haline getirmek işi aslında bağımlılığa götürmekten kurtarmış oluyor. Yani o öğrendiğiniz duruma ilişkin ya da o yaşadığınız duruma ilişkin elbette ki duygu düşüncelerinizi iyi analiz edin, onları yaşayın, onları dile getirin, bunlarla ilgili tepkilerinizi verin. Ama gerçekten olayın gerçekçi ve hak ettiği bir seviyede
olumsuz değerlendirilmesi mi söz konusu sizin açınızdan? Yoksa siz olayları biraz daha abartarak, biraz daha yücelterek mi yaşıyorsunuz? Böyle mi tepki veriyorsunuz ve bu gibi olaylara mı daha çok dikkat ediyorsunuz? Buna daha çok ilgi gösteriyorsunuz? Bunu fark edebilmek burada hem koruyucu olan bir şey olmuş olacak hem de e, o dramaya ilişkin beynimizin yarattığı haz alma durumunun devamını sağlıyor olacak. Çünkü siz bir noktada e, bir bağımlılık geliştirdiğiniz zaman olumsuz olaya karşı olan bağımlılıktan bahsediyorum. Orada artık e, haz alma süreci biraz daha deforme olmuş olacak. Yani orada beynin işleyiş sistemi şuna dönecek. Bizim iyi hissedebilmek için bu kadar seviye dopamine ihtiyacımız var şeklinde çalışacak ama aslında o kadar salgıladığı dopamin sizi iyi hissetme seviyesine yaklaştırmayıp o olumsuz duruma ilişkin tatmin olabileceğiniz, evet bu yeterince kaotikti diyebileceğiniz bir seviyeye getirmek için salgılanmış olacak. Sizin için bir şeyleri sağlıklı olan seviyede, keyif alınabilir bir seviyede tutmak her zaman için en önemli şey olacaktır. Bugün içerik itibariyle birazcık olumsuz durumlardan konuşuyor olsak da aslında bunların bizim açımızdan iyi olabilecek yanlarını da konuştuk. Çok günlük hayatın içinden bir şey diye düşünüyorum. Yani olumsuz durumlar ya da dedikodular, dramalar. İzlediğimiz dizilerde bile çok fazla bunun gibi hikayeler görüyoruz ve ister istemez merak uyandırıyor. İster istemez bize devamını sorgulatıyor. E, Yaşadığımız şeyleri mümkün olduğunca bilinçli bir perspektifle değerlendirmek. Yani rastgele olmasın da gerçekten anlamlı ilerlesin. Gerçekten bize hizmet edecek şekilde ilerlesin dediğimiz noktada daha iyi bir hayat yaşayabildiğimizi düşünüyorum. Ve bu düşünceyle de aslında bugün bu konuyu bu şekilde ele aldım. Sizin için de keyifli bir video olmuştur diye ümit ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.